Romantik ilişkilerde kıskançlıkla ilgili yapılmış araştırmalara baktığımızda bunlardan en kapsamlarından biri cinsiyetlere odaklı olarak yapılan ve David Buss tarafından 90'lı yıllarda gerçekleşen araştırmadır. Bu araştırmada David Buss partnerlere, kadın ve erkek partneriniz sizi duygusal olarak aldatırsa mı daha çok üzülürsünüz yoksa partneriniz sizi cinsel olarak aldatırsa mı daha çok üzülürsünüz diyerek sorular yöneltir. Ve araştırmanın sonuçlarına göre kadınların %83'ü partnerlerin onu duygusal olarak aldatmalarından rahatsız olacaklarını ve daha çok üzüleceklerini söylemişlerdir. Erkeklerin ise %60'ından fazlası partnerlerinin kendilerini cinsel olarak aldatmasından daha fazla üzüntü duyacaklarını ifade etmişlerdir. Literatürde romantik ilişkilerde kıskançlık konusunda yapılmış pek çok araştırma var. Bugün de hala yapılmaya devam ediyor. Bunlardan en yine önemlilerinden bir tanesi Michael Dunn'ın 2015 yılında Facebook üzerinden yürüttüğü çalışmadır. Bu çalışmada kadın ve erkek partnerlere eşlerinin onları aldattığına dair, duygusal ve cinsel olarak aldattığına dair bazı mesajlar gönderiliyor. Ve partnerler bu mesajları açıyorlar, inceliyorlar ve üzüntülerini, tepkilerini dile getiriyorlar sonrasında. Yine sonuçlara baktığımızda kadınların büyük oranda duygusal içerikli aldatmalara daha fazla tepki gösterdiği, erkeklerin ise cinsel içerikli aldatmaları daha fazla tepki gösterdiği, bu mesajlarla daha fazla meşgul oldukları görülüyor. Sonuç olarak kadın ve erkeğin aslında kıskanma sıklığında ya da yoğunluğunda bir fark yok bilimsel olarak. Ama kıskanma nedenlerinde bu tarz bir fark var ve bu da bizim evrimsel varoluşumuzdan geliyor. Eski zamanlarda kadın için bir erkeğin bakımını almak, duygusal yatırımını almak, işte onun getireceği kaynaklardan yararlanmak önemli olduğu zamanlarda kadın bu kaynakları erkeğin başka bir kadına gidip onunla bölüşmesini istemiyor. Bu kaynakların tamamından kendisinin ve çocuğunun yararlanmasını istiyor. O yüzden erkeğin gidip başka biriyle duygusal bir ilişki yaşıyor olması onun kaynaklarını tehlikeye atacağı için erkeği daha fazla duygusal olarak yanında olmasını istiyor ve kıskançlığı duygusal bir yatırım olarak kullanıyor. Erkeklere baktığımızda ise erkeklerde ciddi bir ebeveynlik belirsizliği var. Soyunun devamlılığı için, miras aktarımı için, hangi çocuğun kendisinin olduğunu iyi anlayabilmesi için partnerinin cinsellikten uzak durması lazım. Tek eşli olması lazım. Bu nedenle de eşinin cinsel olarak aldatıyor olması onun için daha büyük bir problem. Bu nedenle de yine evrimsel olarak erkekler daha fazla cinsel aldatmayı dert ediyor, görünüyorlar. Bugün geldiğimizde, bugünkü yıllarda yapılan araştırmalarda bile bu farkın olduğunu görüyoruz. Güvenli ve sağlıklı giden bir ilişkide de kıskançlık olabilir her zaman. Bununla ilgili en önemli konu partnerlerin bunu birbiriyle konuşması, bu konuya bir açıklık getirmesidir. Bunu da 3 adımda yapabilirsiniz. Birincisi kıskançlık meydana geldiğinde bunu fark etmek. İkincisi hassasiyetlerin, tetikleyicilerin neden oluştuğunu partnerinizle paylaşmak. Üçüncüsü de bununla ilgili bir gelecek planı yapmak. Tek tek bakacak olursak birinci adımda nasıl fark edilir? Her şey yolunda giderken partnerinizi ya da partneriniz sizi kıskanmaya başlıyor. Ne oluyor? İşte gün boyu gittiğiniz yerle ilgili size sorular sormaya başlıyor ya da siz onu soruyorsunuz. İşte partnerinizin maillerini, mesajlarını okumak istiyorsunuz, bakmak istiyorsunuz. Herhangi bir kanıt olmaksızın bir yalan söylediğinden şüphe duymaya başlıyorsunuz veya arkadaşlarından, ailesinden, işte iş ortamından onu kıskanmaya başladığınızı fark ediyorsunuz. Böyle bir durumda yapılabilecek en iyi şey bunu fark etmek öncelikle kendi içinizde ve içinize dönüp neden tetiklenmiş olabileceğinizi bulmaya çalışmaktır. Bu acaba şu anda partnerinizin yaptığı bir davranışla mı ilgili, sizi şüpheye düşüren, yoksa geçmişte sizin yaşamış olabileceğiniz bir durumdan dolayı şu an tetiklendiğiniz bir durum mu gerçekleşiyor? Örneğin geçmişte bu ilişkide veya başka bir ilişkide bir aldatma yaşamış olabilirsiniz. Bir yalana maruz kalmış olabilirsiniz. Herhangi bir şey sizden gizlenmiş olabilir, onu sonradan öğrenmiş olabilirsiniz. Bu gibi geçmişte yaşanmış olaylar var olan ilişkinizde de zaman zaman sizi tetikleyebilir. Bunun ayrımını fark etmek son derece önemli. Bu ayrımı fark ettikten sonra
Bu hassasiyetinizle ilgili ikinci adım partnerinizle paylaşmak. Bu partnerinizin yaptığı bir davranıştan kaynaklanıyorsa bunu ona iyi bir şekilde söylemek. Ona trip atmak, küsmek, ona mesafe koymak asla değil. Ona durumu, duygunuzu ve ihtiyacınızı belirtecek şekilde ona bir açıklama yapmak. Örneğin bu partnerinizin davranışından kaynaklandığını düşünüyorsanız, tatlım bana haber vermeden dışarıya çıktığında bu beni rahatsız ediyor. Bana bir mesaj atar mısın ya da beni olduğun yerden arar mısın gibi ihtiyacınızı ona direkt olarak ifade edeceğiniz şekilde belirtmeniz önemli. Eğer bu hassasiyet, bu tetiklenme sizin geçmişinizle ilgiliyse o zaman mutlaka bu konuyu partnerinize yine anlatmanız son derece önemli. Benim geçmişte yaşadığım bu olaydan dolayı bu benim oldukça hassas bir noktam. O dönemde böyle yaşamıştım ve sen şimdi her bunu yaptığında, her işte bana göstermediğinde, benden gizli ya da bana haber vermeden bir şey yaptığında benim içimde bu durum tetikleniyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bu konuda bana yardımcı olur musun? Bana nasıl destek verebilirsin diyerek bu konuyu, bu tetikleyiciyi ayrıntılı bir şekilde partnerle konuşmak, paylaşmak gerekiyor. Birbirinizin hassasiyetlerini öğrendiğinizde ilişkideki problemleri problem haline gelmesi ya da içinden çıkmamak söz konusu değil. Mutlaka bir şekilde hallolacaktır. Yeter ki içinizdeki o hassasiyeti, tetikleyiciyi partnerinize açık bir şekilde ifade ediyor olun. Bunu tamamladıktan sonra üçüncü adımda tavsiye ettiğimiz şey bir gelecek planı yapmak. Bundan sonra ne olacak? Diyelim ki söz konusu aile ya da arkadaşlarsa bundan sonra onlarla bir araya gelirken nelere dikkat edilmeli? Her iki partnerin de böyle bir kıskançlık duygusu ya da rahatsızlık yaşadığında bunu daha az yaşayabilmesi için ya da bunu daha iyi yönetebilmesi için nasıl bir plan yapabilirsiniz? Buna odaklanın ve bunu konuşun mutlaka. Böylelikle birbirinizin hassasiyetlerinden emin olduğunuzda, bildiğinizde kıskançlık duygusu sağlıklı ilişkilerde son derece yaşanılabilir ve üstesinden gelinebilir bir duygudur. Bir diğer konu bazen kıskançlığımız kendi değerimizle ilgili yaşadığımız sorunlardan kaynaklanabilir. Kendi değerimizi daha düşük buluruz, partnerimizi daha yükseklerde görüyoruzdur. İşte onun bize değil daha başka birilerine layık olduğunu, başka birilerine ilgi gösterme ihtimali olabileceğiyle ilgili düşünceler kurarız. Tamamen kendimize verdiğimiz değer ve özgüvenle ilgili bunlar. Eğer böyle bir yerdeyseniz, bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız bireysel bir destek almak yardımcı olabilir. Yine bu konuları konuşmak ikinizin arasında zor oluyorsa, hassasiyetlerden bahsetmek, beklentilerden bahsetmek, konuşurken bunları zorlanıyorsanız o zaman bir çift terapisi seansı iyi gelebilir. Çift terapisinde bunları konuşmak terapist eşliğinde çok daha kolay ve destekleneceğiniz bir şekilde olacaktır. Ama mutlaka ikinci adımda partnerinizle paylaşma adımını mutlaka yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü olarak tavsiye ettiğim adımsa gelecek planı. Bu hassasiyetleri konuştuktan sonra birbirinizle ilgili beklentilerinizi birbirinize ifade ettikten sonra gelecekte başınıza bu tarz olaylar geldiğinde ne yapacağınızla ilgili mutlaka bir planınız olsun. Birbirinizi bu konuda ne kadar yakından tanırsanız, ne kadar çok paylaşırsanız o kadar iyi bir yol kat edersiniz ve gelecekte de kıskançlıkla ilgili sorunlar çıktığında uygulayacağınız planları devreye sokar ve daha az problem ve daha az sıkıntı yaşıyor olursunuz.